Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very happy to be with all of you this evening. Bu akşam hepinizle birlikte olmaktan çok mutluyum. And I will speak today from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Bugün Srimad Bhagavatam'ın 10. kantosundan bahsedeceğim. And the purpose of my talk will be to explain how the process of Bhakti Yoga works. Ve benim konuşmamın amacı da Bhakti Yoga sürecinin nasıl işlediğini anlatmak olacak. It's not so obvious to understand how the process of Bhakti Yoga changes our heart and consciousness. Bhakti Yoga sürecinin nasıl kalbimizi ve bilincimizi değiştirdiğini anlamak her zaman çok kolay olmuyor. When it comes to quote-unquote normal yoga, a yoga which everyone knows, then it's more or less clear. O sözde yani yogadan bahsettiğimizde az ya da çok bu belirgin oluyor nasıl işlediği. You stretch yourself, you purify the channels of your body, and then you breathe, and then your mind becomes calm, and ultimately you go into samadhi. Of course, nobody goes into samadhi. Everyone just stretching himself. Kendinizi esnetiyorsunuz, sonra vücudunuzun kanalları arınmaya başlıyor. Ondan sonra nefes alıyorsunuz ve sonra zihniniz sakinleşiyor. Bu şekilde nihayetinde samadhiye eriştiğiniz söyleniyor ama tabii ki şu anda kimse samadhiye erişmiyor. Sadece kendilerini esnetmekle kalıyorlar. But at least from the external point of view, it seems to be reasonable to do this practice. Whereas Bhakti Yoga sometimes seems to be a little impractical. We just sit and hear, and what happens, God knows. Bazen dışarıdan bakıldığında yine de bu süreci takip etmek akılcı görünebiliyor. Ama Bhakti Yoga söz konusu olduğunda biz dinliyoruz ve duyuyoruz ama neler olup bittiğini Allah bilir. So I want to talk a little bit about this, and not only talk about this, but also demonstrate how it works. And I will speak a little bit about Krishna's pastimes from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, and explain the results of hearing these pastimes. Ben biraz bugün bu konu üzerine konuşacağım ve sadece konuşmakta kalmayacağım. Aynı zamanda bunu göstereceğim de. Ve biraz Srimad Bhagavatam'ın 10. kantosundan bahsedeceğiz ve Krishna hakkında duymanın sonuçlarından konuşacağız. So we'll read from the beginning of the 7th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, which is entitled The Killing of the Demon Trinavarta. Trinavarta iblisin öldürülmesi başlıklı 10. kantonun 7. bölümünden okumaya başlayacağız. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jaya Mudiraye. Tato Jaya Mudiraye. Yam pravrajantam anupetam apeta krityam dvaipayano virahakatara juhava putreti tanmayatayo taravo vinedus tam sarva bhuta hridayam munimanatosmi. Since we have 2 lectures together, today and tomorrow, I will give a very short seminar on the topic of killing
Putana, the first pastime of Krishna in this world. Bugün ve yarın 2 gün üst üste seminerlerimiz olduğu için Krishna'nın Putana'yı öldürdüğü keyif dolu meşgalesiyle ilgili ufak bir giriş yapacağım. But before telling the story and explaining how the story works internally, how by listening this story we can purify our heart, I would like to chant the first and second verses of the next chapter of Srimad Bhagavatam, which is called Killing of the Demon Trinavarta. Ve bu hikayeyi anlatmadan önce ve bu hikayenin nasıl bizi içsel olarak arındırdığını ve dönüştürdüğünü anlatmadan önce bir sonraki bölümün ilk 2 kıtasını okumak istiyorum. Yani Trinavarta iblisinin öldürülmesiyle ilgili olan bölüm. Because in these 2 verses, Maharaja Parikshit, the hearer, listener of Srimad Bhagavatam, explains consequently 5 results which are coming to our heart in the process of hearing Krishna Katha. Çünkü bu 2 kıtada Maharaj Parikshit, Srimad Bhagavatam'ı duyan, dinleyen kişi olarak aslında bu Srimad Bhagavatam'ın duyulmasının sonucunda ortaya çıkan, kalbimizde oluşan 5 tane sonucu açıklıyor bu 2 kıtada. And we can easily relate to these results if we are little introspective. We can see how these changes take place and understand ultimately where these changes will bring us to. Ve biz eğer biraz kendimize dönüp bakacak olursak bu sonuçları kendimizde görebiliriz ve bu değişimlerin sonucunda bizi nereye doğru taşıdığını da fark edebiliriz. So let's go for it. Şimdi bununla başlayalım. I will chant these verses together. Shri Raja Vacha, Yena, Avatarena, Bhagavan, Harihi, Ishvaraha, Karoti, Karmaramyani, Mano, Yani, Cha, Naha, Prabho, Shri Rajovacha, Yena Vatarena, Bhagavan Haririshvaraha, Karoti Karnaramyani, Manogyani Chana Prabho, Shri Rajovacha, Yena Vatarena, Bhagavan Haririshvaraha, Karoti Karnaramyani, Manogyani Chana Prabho. There is second verse. Yachrinvato. İkinci kıta. Yachrinvato apat aratir with Krishna. It will be a little difficult to chant together, so I will just chant myself. Beraber söylemek biraz zor olacak. O yüzden ben tek başına söyleyeceğim. Yachrinvato patyaratir with Krishna satvam cha Shuddhaya Tyachirena Pumsaha Bhaktir Harau Tatpurushecha Sakyam Tadeva Haram Vadamanyase Chet. Okay, translation. Shall I read the translation in English or you just read it in Turkish? Maybe just English speaking people are also here. Okay, there's also just English speaking. Okay. It's a long translation. Srila Prabhupada adds some explanation to the translation of this verse. Uzunca bir çeviri bu. Srila Prabhupada bir şey ekliyor yani bu çeviriye. King Parikshit said, "My Lord Sukadeva Goswami, all the various activities exhibited by the incarnations of the Supreme Personality of Godhead
are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things of one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord, but Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord, attachment for Him, and friendship with devotees who give us the contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about those activities of the Lord. Kral Parikşit şöyle dedi: Ey sevgili Rabbim, Şukadev Goswami, bütün Tanrı Yüce Şahsı'nın sergilemiş olduğu farklı enkarnasyonlarındaki farklı faaliyetler kesinlikle kulağa ve zihne çok memnuniyet vericidir. Bir kişi sadece bu faaliyetleri duyarak kişinin zihnindeki bütün kirli şeyler anında ortadan kaybolurlar. Genel olarak biz Rabbin faaliyetleri hakkında duyma konusunda çok istekli değilizdir ama Krishna'nın çocukluk meşgaleleri o kadar cezbedicidirler ki onları duyduğumuz anda otomatik olarak zihnimiz ve kulaklarımız bundan memnuniyet duyarlar. Ve bu şekilde bir kişinin maddi şeyler duyma konusunda geliştirmiş olduğu bağlılık, ki bu da maddi varoluşun temel kökenidir, ortadan kaybolur ve bir kişi Yüce Tanrı'nın adamla hizmetini yavaş yavaş geliştirmeye başlar. Ona bağlılık duymaya başlar ve Krişna bilincini kendisine veren adananlarla arkadaşlık kurmaya başlar. Eğer siz bunun uygun olduğunu düşünüyorsanız lütfen Rabbin bu faaliyetleri hakkında konuşun. Yantah praveshya mama vachimamam prasuptam sanjivaya tekila shakti darasvadamna anyam shahasta charana shravanat vagari pranam namo bhagavate purushaya tuvam svasastu vishvasya kalak prasidatam dayantu bhutani shivam vidhodhiya manascha badram vachatata dokshaja aveshyatam nomati abhyahaitu ki. So the goal of yoga is to change our consciousness and to make us connected with the Lord. Yani yoganın amacı bilincimizi değiştirmektir ve bizim Rab'le olan bağlantımızı kurmaktır. Not in a theoretical way. Sometimes people think that you should just believe in God and then at the end somehow or other some miracle will happen and something will take place in your life when you die. Ama bu sadece teoride kalmamalıdır. Bazıları Tanrı'ya inanması ve hayatında bir mucize gerçekleşecek ve ölüm anında da sen bunu hissedeceksin diyorlar. Yoga is an experiential discipline. You have to experience yoga in this life, not in the next life. Yoga deneyimlenebilecek olan bir şeydir ve bunu bu hayatta deneyimleyebiliyor olmanız gerekir. Bir sonraki hayatta değil. The results of yoga should be tangible. We should tangibly feel these results in this very life. Ve yoganın sonuçları çok somut olmalıdır ve biz bu sonuçları bu hayatta yaşayabiliyor olmalıyızdır. And ultimately, as all our teachers say, the success of yoga is to see the Lord face to face. Ve nihai olarak da bütün öğretmenlerimizin söylediği gibi yoganın başarısı Rab'le yüz yüze görüşebilmektir, onu görebilmektir. Until this moment when we see the Lord face to face, we may have so many doubts in our mind and so many misgivings in our heart. But yoga promises that we will have real experience, if not directly seeing the Lord, but at least experiencing or feeling His presence in our life.
Ve biz yani Rabbi görene kadar kalbimizde birçok şüphe yer alabilir ama biz yoganın sonucunda aslında gerçekten bir şeyler hissedebiliyor olmalıyız. Yani bunları görebiliyor olmalıyız. Rabbi yüz yüze göremezsek de onun varlığını en azından hissedebiliyor olmalıyız. And of course, you know, when it comes to mystical yoga, Ashtanga yoga, again, as I said, they explain this mystical mechanism, how the energy, Kundalini Shakti, comes from the, you know, bottom of our body to the head, and then, you know, Shakti and Shiva gets together, and then, boom, you have some mystical experience. Ve mistik yoga ya da Ashtanga yoga söz konusu olduğunda onlar Kundalini enerjisinin nasıl vücudun alt kısmından yukarıya doğru çıkmaya başladığından bahsediyorlar ve Shakti ve Shiva'nın nasıl bir araya geldiğinde bir anda bir patlama yaşayacağımızdan bahsediyorlar. It's a mystical process from the beginning to the end. But what is so mystical about hearing about Krishna? What is so mystical about it? Yani bu tür bir yogadan bahsettiğimiz bu baştan sona mistik bir şey ama Krishna hakkında duymanın nesi mistik? How ultimately yoga is a mysticism. It is supposed to bring us to this realization of mystical presence of the Lord within this world. But how just hearing can bring about this result? Nihayetinde baktığımızda yoga bize aslında mistik bir şekilde Rabbin bu dünyadaki varlığını ya da onun her şeyin ötesindeki varlığını hissetmemizi sağlayan bir şey olmalı. Ama Krishna'yı duyarak biz buna nasıl ulaşabiliriz? So here in these two verses, Maharaja Parikshit is explaining his own experience because he is sitting there. He has only 7 days by now, probably not more than 3 days to live, and he's feeling some very tremendous changes within his heart. Ve burada Maharaj Parikshit bu iki kıtada aslında kendi deneyiminden bahsediyor ve onun sadece bir haftası kalmıştı ve bu kıtaları konuştuğunda aslında sadece 3 günü kalmıştı ve bu süre içinde aslında kendi yaşadığı kalbindeki büyük ve harika değişimden bahsediyor. At the very end of the previous chapter, Sukadeva Goswami, who is the speaker of Srimad Bhagavatam, he says that if you hear this pastime about killing Putana with faith, then Srinuyat Shraddhaya Martyo, any mortal living being, Martyaha, if he hears with faith, Govindela Bhateratim, he will develop some attachment to the Supreme Lord. Ve önceki bölümün son kıtalarında Srimad Bhagavatam'ı konuşan kişi Sukadeva Goswami, eğer bir kişi Putana keyif dolu meşgulesini inançla dinlerse herhangi bir ölümlü kişi için bu geçerlidir. O kişi Rabbe karşı bir bağlılık geliştirecektir. Maharaja Parikshit, who is listening this, who is sitting and hearing this, he confirms this. He says yes, yes, and he not only confirms, he elaborates on this statement by sharing his own experience. Ve Maharaj Parikshit de orada bunu duyuyor ve diyor ki evet diyor, gerçekten bu doğru, yani kendi deneyimiyle aslında bunu doğruluyor. It's like, you know, I know it very well. When you speak and when you look at somebody in the audience, he starts nodding his head. Ben bunu çok iyi biliyorum. Siz konuşurken bazen yani dinleyicilerden birisi böyle başını sallıyor ve onaylıyor. Evet, evet diyor. If he wants to show approval of what speaker says, if he is just little, you know, little uneasy, you know, he will just look in a different direction. Yani eğer konuşan kişi de bundan memnun olursa belki o tarafa doğru bakacak, yani izleyicinin onayını almaktan, yoksa biraz rahatsız olabilir, sağa sola bakınmaya başlayabilir. So Sukadeva Goswami says, if you listen it with faith, you will develop some attachment to the Supreme Lord. And very enthusiastically Parikshit Maharaj says yes. Sukadeva Goswami diyor ki eğer Rab hakkında duyarsan ona karşı bağlılık geliştireceksin ve Parikshit Maharaj da evet evet diyor, bu doğru. And he explains how it works. Please listen very attentively, it's important. Ve bu sürecin nasıl işlediğini de aslında açıklıyor. Bu çok önemli. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. He says, if you listen about yana yana avatarina, if you, whoever is listening about some
descents of the Lord, some avatars of the Lord. Bhagavan Hari Ishvaraha, Karoti Karma Ramyani Manobhyani Cha Mana Prabhu. You know, he will experience some joy. His ears will be very joyful, and his mind will also be joyful. Burada diyor ki eğer bir kişi Rabbin herhangi bir avatarı hakkında duyarsa onun kulakları da zihni de çok memnun olacaktır ve çok neşeye kapılacaktır. And he explains why. Ve bunun nedenini de açıklıyor. He says Bhagavan Harir Ishvaraha. Burada diyor ki Bhagavan Hari Ishvaraha. If you listen about God, who is Bhagavan, it means he has personal qualities. Eğer Bhagavan olan Rab hakkında duyuyorsanız bu şu anlamı geliyor. Onun kişisel olan bazı özellikleri vardır. You know, in many spiritual traditions, people talk about God, but oftentimes their understanding or their concept of God or their explanation of God is very vague. You know, yes, there is some God, and God knows who He is and how He is. Ve birçok spiritüel geleneğe baktığımızda onlar da Tanrı hakkında konuşuyorlar ama onların Tanrı ile ilgili konuşmaları ve bütün kavramları ya da anlayışları, farkındalıkları çok zayıf bir düzeyde kalıyor ve onlar evet Tanrı vardır, Tanrı bilir, Tanrı her şeyin farkındadır diyorlar. But he says when we listen about somebody who has personal qualities and we describe these qualities, and these qualities are very nice, he is very merciful, he is very kind, and he is very beautiful. Then naturally some attraction will come to our mind. It's interesting to hear about some personality. Eğer ama kişisel özellikleri olan birisi hakkında konuşuyorsak ve bu özellikleri betimliyorsak o zaman ve o özellikler de çok güzel özelliklerse, örneğin Rabbin özellikleri çok merhametli olmasıdır, çok sevecen olmasıdır, çok güzeldir o. O zaman doğal olarak kişide bir çekim ortaya çıkmaya başlayacaktır. But not only he is Bhagavan, it means that not only he has these personal qualities which are very attractive, he is also Hari. It means that by listening about him, he will take away our sufferings. We will forget about our problems and anxieties. Ve o sadece Bhagavan değildir. Yani sadece kişisel özellikle olan ve çok güzel özelliklere sahip olan kişi değildir. O aynı zamanda Hari'dir. Yani onun hakkında duyduğumuzda bizim bütün acılarımız, bütün problemlerimiz, bütün endişelerimiz ortadan kalkacaktır. Hearing about the Lord brings a special feeling within our heart. We feel relieved from all these troubles and anxieties which we usually normally experience in this world. Rab hakkında duymak kalbimizde çok özel bir duygunun oluşmasına neden olur. Bütün her şeyden kurtulmuş ve rahatlamış gibi hissederiz kalbimizde. Yani bütün bu dünyadaki problemlerden, sıkıntılardan, acılardan, ızdıraplardan. And then he says Ishvara, Bhagavan Hari Ishvara, he qualifies God with these three names or three epithets, or how you call it, three adjectives. The person has personal qualities. He is Hari. He is capable of taking away our troubles and relieve us, give us some nice experience and give us some fearlessness. And he is Ishvara. It means that he can forcibly attract our mind. Burada aslında 3 tane sıfatla burada Rabbi nitelendirdiğini görüyoruz, betimlediğini görüyoruz. İlk olarak onun Bhagavan olduğunu, yani kişisel özelliklere sahip olduğunu söylüyor. Sonra Hari olduğunu söylüyor. Yani onun bütün bu kötü olan şeyleri, bütün problemleri, sıkıntıları bizden alabileceğini söylüyor ve aynı zamanda bize bunun yerine güzel deneyimler verebileceğini, bize korkusuzluğu verebileceğini söylüyor ve aynı zamanda Ishvara olduğunu söylüyor. Yani bizim zihnimizi zorlayarak cezbedebileceğini söylüyor. Like even in this world, when we're hearing about somebody who is very powerful, you know, we're very attentive. We like to hear about somebody who is very powerful because, you know, his power attracts our attention. Biz bu dünyada dahi çok güçlü olan bir kişi hakkında duymaktan çok mutluluk duyuyoruz. Yani ona çok ilgi duyuyoruz. Çok güçlü olan, çok cezbedici olan bir kişi hakkında duymaktan. So he explains. Please listen very attentively because it's relevant for us. He explains that when we listen about how Krishna, when he appeared, how the Supreme Lord, the personality of Godhead, when he appeared in this earth,
how he behaved, we naturally become attracted, and as a result of this attraction, 5 effects are coming to our heart. Lütfen bu kısmı çok dikkatlice dinleyin çünkü burada burada bir açıklama yapılıyor ve bu bizim için çok geçerli olan bir açıklama. Bir kişi Rab hakkında duyduğunda ve bu çekimi hissettiğinde bunun sonucunda 5 tane sonuç ortaya çıkıyor. He says the first result, in the next verse he says, Yat Shrinvato Apaiti Aratir. Apaiti in Sanskrit means that it goes away. Aratir means indifference. Burada 2 tane kelimeden bahsediliyor. Apaiti yani Aratir. Arati bir şey ortadan kaybolur ve apaiti the second one is? Goes, no, it's just first. First quality is that, I will explain, the indifference towards the Lord. The first result, we will get some little initial interest about the topics of the Lord. Yani kayıtsızlığımız ortadan kaybolur anlamında ve biz Rab hakkında ilgi duymaya başlarız. Normally, people are quite indifferent about this, about the Lord, about God. You know, they are really cannot care less. Yani aslında genelde insanlar Rab hakkında duymaya çok istekli değiller. Yani pek umurlarında değil aslında bu konu. People are not very attracted, you know, if you recently I was in Tbilisi in Georgia, and one student asked, one Indian student, there was a crowd of Indian students, and he said, you know, it's all very nice what you're talking about, but you know, if I ask my friends, let's go to the cinema, so many friends will go with me, and if I ask my friends, let's go to the temple, nobody will come with me. So he said, why is it so? Ben Tiflis'te bir ders veriyordum ve orada bir Hint topluluğu vardı, Hintli bir topluluk vardı ve onların içinden biri dedi ki, evet çok güzel konuşuyorsunuz ama ben bir arkadaşıma yani bir gruba hadi sinemaya gidelim desem herkes benimle gelmek istiyor ama tapınağa gidelim desem kimse gelmek istemiyor. Bu neden böyle diye sordu. You say that Krishna is all attractive, but actually Hollywood cinemas are more attractive than Krishna. O dedi ki aslında Krishna'nın çok cezbedici olduğunu söylüyorsunuz ama Hollywood filmleri Krishna'dan daha cezbediciler. But it's only because in this world usually we are covered by ignorance and naturally we are more attracted to some material things and we are not very attracted about God who is, you know, God knows who He is, this God. Ama bunun nedeni aslında bizim genel olarak bu dünyadayken çok cehaletle örtülü olmamız ve maddi şeylere ilgi duyuyor olmamız ve Tanrı'yla ilgili konulara çok ilgi duymuyor olmamız. Tanrı bilir yani Tanrı'nın kim olduğunu diye düşünüyoruz. And people, they find so many excuses not to relate to God or not to have anything to do with any spiritual activities. Ve çoğu zaman da insanlar Tanrı hakkında duymamak için ve spiritüel olan herhangi bir şeyle de hiçbir bağlantı kurmamak için birçok mazeret buluyorlar. Like Prabhupada, he was joking. He says, I tell them, chant, 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 and they answer, can't, can't, can't. Srila Prabhupada böyle şaka yapıyordu. Onlara mantrayı söyleyin diyorum. Onlar da söyleyemem diyorlar. So this arati means indifference. I'm indifferent. It's not interesting for me. So many other things are interesting for me, but God, you know, it's not very interesting. Burada arati sözcüğü geçiyor. Burada da aslında kayıtsızlık demek bu. Yani birçok şey benim ilgimi çekiyor ama bu konu hiç ilgimi çekmiyor diyor. But when we start listening about God as a person who is acting in a very dynamic way and who is interacting with living entities, who is coming, who is merciful, who is beautiful, some little interest, some little spark, initial spark of interest comes to our heart. Maybe it's true, you know, let's investigate a little further. Ama Tanrı'dan bir kişi olarak bahsedildiğini duyduğumuz ve onun çok dinamik bir şekilde hareketli olduğunu, canlı varlıklarla etkileşim içine girdiğini ve burada bazı özellikler sergilediğini, çok merhametli olduğunu, çok sevecen olduğunu, çok güzel olduğunu duyduğumuzda en azından ufak bir kıvılcım oluşmaya başlıyor. Yani ufak da olsa bir ilgi duymaya başlıyoruz. And this initial spark of interest is called Shraddha or faith. Ve bu ilk kıvılcıma da bu ilk ilgi duyma yani durumuna da aslında Shraddha, inanç deniyor. Faith is not a very good translation of Sanskrit word Shraddha.
Aslında inanç, Şrada kelimesinin çok iyi bir çevirisi değil. Yani Sanskrit bir kelime bu. Because faith means you have to believe in something, and you know somehow or other you have to believe, otherwise you will go to hell. İnanç dediğimiz aklımıza aslında bir şeye inanmak zorunda olduğumuz ve eğer o şeye inanmazsak cehenneme gideceğimiz düşüncesi geliyor. But the word Shraddha doesn't have this hellish connotations. Ama Şrada kelimesi aslında bu cehennem düşüncesini getirmiyor aklına. The word Shraddha means that you get some little interest, some spark of some ruchi, some interest in these topics. Let's go a little further. Let's see what it brings about. Şrada dediğimizde ise uyanan böyle ufak bir ilgi kıvılcımından bahsediyoruz. Yani biraz bir şeye merak duymaktan bahsediyoruz. Bakalım biraz bir rotiden yani. Bakalım sonrasında neler oluyor. Bu neler getiriyor. Somebody is trying to attract our attention. Bir kişi ilgimizi çekmeye çalışıyor. To their version of kirtan. Onların kendi kirtan versiyonuna doğru bizi cezbetmeye çalışıyor. So he says that initially when we, you know, like I can share my little experience quite some years back. I heard about Krishna, and at that time I didn't know anything about Krishna. I didn't know who is Krishna, why he is Krishna, what to speak about Hare Rama. You know, I was very much away from all these topics. Ben kendi deneyimden birazcık bahsedebilirim. Oldukça uzun yıllar önce ilk defa Krishna ismini duyduğumda, Krishna'nın adını duyduğumda onun kim olduğunu bilmiyordum, ne olduğunu bilmiyordum, yani ne anlama geldiğini bilmiyordum. Hare Rama'yı zaten hiç bilmiyordum yani. But when I heard that, you know, the connection with Krishna's name can change your heart, can change your consciousness, some little spark, initial spark of interest developed in my heart. Ama Krishna'nın ismiyle bağlantı kurduğumuzda, bilincimizde ve kalbimizde bir değişim olacağını duyduğumda benim içimde ufak da olsa bir ilgi uyanmaya başladı. So this is the first result. The first result is that indifference goes away. The second result, again, apathy goes away vitrishna. Vitrishna means insatiable thirst to hear about something material. Burada ilk olarak bu kayıtsızlığın ortadan kalkacağını söyledik. İlk sonuç olarak. İkincisi de vitrishna. Yani aslında zihnin bu doyurulamaz bir şekilde maddi şeylere duyduğu istek. The word trishna in Sanskrit means thirst. When we are thirsty, we very much want to drink something. Trishna kelimesi susuzluk demek ve biz susuzluk hissettiğimizde bir şey içmek isteriz. Vitrishna means very strong thirst. We want to hear again and again and again some material things. Vitrishna ise çok yoğun hissedilen bir susuzluk gibi ve tekrar maddi şeylere duyulan istek aslında. This attachment to hear the news of this world is extremely strong. Ve bu dünyadaki haberleri bu duyma isteği çok güçlü olan bir şey. You know, I know again, I'm sharing my own experience. Sometimes you get into some news service and you read all this useless news without end again and again and again. And then 15 minutes later you're again checking, is there anything new? Ben yine kendi deneyimden bahsedebilirim. Gençlerle ilgili böyle bir hizmet edindiğinizde tekrar aynı haberleri okumanız gerekiyor ve 15 dakikada bir yeni bir haber var mı diye kontrol etmeniz gerekiyor. You already know what is going on. In 15 minutes you again feel the thirst to hear something else. Yani aslında ne olup bittiğini biliyorsunuz ama 15 dakika sonra yine tekrar duymak istiyorsunuz. And if there is nothing new, you get very frustrated, you know, what's going on. Eğer yeni bir şey yoksa da yani çok hayal kırıklığına uğruyorsunuz, ne oluyor diye düşünüyorsunuz. So, this vitrishna, it's very interesting. The psychology behind this
eagerness to hear about the news of this world is very interesting, and we have to understand what is the mechanism, why we are so attached to this news. You know, who cares what's going on somewhere, but still we are very much interested in this. Bu Vitrişna'dan bahsettiğimiz aslında bu dünyada olup biten şeylerle ilgili duyma konusunda hissettiğimiz bu yoğun isteğin gerisindeki psikolojiyi anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bu mekanizmayı anlamamız gerekiyor. Neden yani başka bir yerde olan bir şey bizim ilgimizi çeksin ki, ama çekiyor. The main mechanism is that we are not very satisfied with our own situation. Buradaki temel mekanizma şu ki biz içinde bulunduğumuz durumdan pek tatmin değiliz. And therefore we are very much attracted to hear if somebody else's situation is worse than ours. It's very attractive. O yüzden de bir başkasının durumunun bizden daha kötü olduğunu duymak aslında bizi çok cezbediyor. If somebody has some troubles, it's very attractive. We feel, you know, I'm better than they, and it's okay. Yani eğer bir kişinin çok fazla sıkıntı içinde olduğunu duyarsak bu bize çok çekici geliyor, çünkü kendimizin daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyoruz. And another kind of the news which is also very attractive is to hear about somebody who is much more successful than us, and we hear and we develop some envy, and we kind of dream that maybe in my next life I will become like him. Ve bir diğer çok ilgimizi çeken konu da aslında bizden durumu çok daha iyi olan kişiler ve onlar hakkında duyduğumuzda da içimizde bir kıskançlık oluşuyor ve belki biz de bir sonraki hayatımızda böyle olabiliriz diye hayal kuruyoruz. But the underlying principle is the same. I am not satisfied with my own situation at this moment. Ama ikisinin de gerisindeki aslında temelde yatan şey aynı. İçinde bulunduğumuz durumdan o an için memnun değiliz. And that's why I'm very much interested to know about somebody else. If I would be very satisfied with myself, who cares about others? O yüzden de bir başkası hakkında duymak bana çok ilgi çekici geliyor. Ama eğer ben kendi durumumdan memnun olsaydım, başkaları durum beni hiç ilgilendirmezdi. In Mahabharata, Yaksha asked Maharaja Yudhishthira, "What is the news? Please tell me what is the news of this world?" Mahabharat'ta Yaksha soruyor, bu dünyada neler olup bitiyor diye. And it's a strange question. What is the news? Every day is some new news. How you can tell what is the news in general? Aslında bu çok değişik bir soru, çünkü bu dünyadaki haberler nedir diye sorulduğunda aslında haberler her gün değişiyor, her gün yeni haberler ortaya çıkıyor. Neden bahsedilir genel haberler olarak? But Maharaja Yudhishthira explained, you know, the essence of all news, and all the news agencies can just print his answer and stop their activities because it encapsulates everything which is going on in this world. Ama Maharaja Yudhishthira öyle bir cevap veriyor ki aslında bütün haber ajansları onun cevabını alıp yani bütün haberlerin özetini çıkarabilirler bu şekilde, bu dünyada ne olup bittiğine dair. He says this news, the news in general is that this world is like a big pot with boiling ghee, with boiling oil. Dünyadaki haberler şöyle diyor, yani bu dünya diyor çok büyük bir kazan gibi ve içinde ghee kaynıyor diyor. And there is a cook who is cooking something, and this cook is time. Ve orada bir aşçı var ve o bir şey pişiriyor ve o aşçı da zaman. And you know, like we are frying something in oil, we put it in the oil and we make sure that it's nicely fried from all sides. We kind of mix it. So this is what time is doing. And the big, you know, frying pot is nicely frying us from all sides. Ve bir aşçı yani bir şey kızartmak istediğinde, yağda bir şey kızartmak istediğinde onu çevirir, her tarafının eşit derece kızardığından emin olmak ister. Aynı şekilde zaman da bizi burada böyle çeviriyor, iyice her tarafımızın kızardığından emin oluyor. And when we are nicely fried from all sides, he takes us out of there. Ve her tarafımızın yeterince kızardığında bizi çıkarıyor kızartma tenceresinden. This is what is going on. This is the news. Olup biten şey bu, yani dünyadaki haberler böyle. But anyway, so it's very interesting. Maharaja Pariksit, he says that the first result is you get little spark. You are interested about spiritual subject matters. What is going on? Who is God? What is His qualities? And then gradually this thirst
to hear about this world also diminishes. Burada Maharaj Parashit'in söylediği şey çok ilginç. Diyor ki ilk olarak yani Rab hakkında duyduğunuzda bunun sonucunda kalbinizde onun hakkında duymaya bir ilgi uyanmaya başlıyor ve sonrasında da aslında maddi şeyler hakkında duyma isteğinizde bir azalma olmaya başlıyor. Because this thirst to hear about the news of this world is the manifestation of our... Çünkü bu maddi dünyada olup bitenler hakkında bizim duyma isteğimiz aslında ve buna duyduğumuz susuzluk yani aslında bizim bu maddi varoluş, geçici maddi varoluşa duyduğumuz bağlılığı sergiliyor. So initially we have little interest about spiritual subject matters, but at the same time the same attachment to hear about the mundane news remains with us. But then on the next stage it gradually diminishes. Biz ilk olarak spiritüel konular hakkında duymaya bir ilgi duymaya başlıyoruz ama bu sırada maddi varoluşla ilgili yani bu geçici dünya veya dünyevi şeyler hakkında duyma konusundaki ilgimiz, isteğimiz de devam ediyor ama yavaş yavaş bu azalmaya başlıyor. And then he says the next result, the next gradual result, the next stage which we come is sattvamcha shuddhayati. Our mind, sattva, becomes purified. Ve sonra diyor ki bir sonraki yavaş yavaş geldiğimiz aşamada ise sattvamcha shuddhayati yani bizim zihnimiz arınmaya başlıyor. It basically means that our mind, which is chitta, sattva or chitta is the same word, it has a certain initial qualities which are being contaminated by the contact with this material world. Burada zihinden bahsediyor. Sattva veya chitta diyebiliyoruz ona ve onun aslında bazı kendine özgü özellikleri var ama bu maddi dünyayla temas sonucunda bu özellikler kirlenmeye başlıyor. By nature we are very peaceful. Doğamız gereği biz çok huzurlu varlıklarız. It's difficult to believe because when not peaceful. Buna inanmak zor çünkü biz genelde çok huzursuzuz. But this is not our original nature. The original nature of the mind is very happy. The mind, the original nature of our consciousness is that we are very happy and very peaceful and very calm. Bizim ama orijinal durumumuz yani zihnimizin orijinal durumu, bilincimizin orijinal durumu aslında çok mutlu olmak yani huzurlu olmak ve sakin olmaktır. These other qualities which we acquire, they're just external. They are more or less disturbances of the mind. But this original peacefulness of the mind is being restored when we are hearing about Krishna. Bu diğer dışsal özellikler aslında şu anda deneyimlediğimiz özellikler zihnimizin rahatsızlıklarıdır aslında ama bizim esas olarak orijinal olarak zihnimizin ve bilincimizin sahip olduğu özellikler aslında bir sonraki aşamada yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başlar. And the main problem, the main anxiety with our mind is this, yes, anxiety or this existential fear. Ve zihnimizdeki temel kaygı da bu varoluş kaygısıdır. People are always disturbed because they don't know what is going to happen tomorrow in the future. Now this war is going on. Maybe the next the war will come to us, or this earthquake was there. What will be the next earthquake? And we're fearful. We're always fearing the future. İnsanların şu anda kendi zihinlerini rahatsız hissetmelerinin nedeni aslında bir sonraki anda ne olacağını bilememeleridir. Yani şu anda bir savaş yaşanıyor, sonra nerede savaş çıkacak, bir deprem yaşandı, bir sonraki deprem nerede olacak? Devamlı bu bilinmezlik aslında huzursuzluğa neden oluyor. That's why this COVID pandemic was there, and already people are thinking there will be next pandemic, and so many conspiracy theories are there, and we're always disturbed because of this. Covid salgını vardı, bir sonraki salgınla ilgili birçok görüş var, yani ve biz de bundan dolayı hep rahatsız bir durumdayız. But when we hear again and again and again about the eternal reality,
about the existence of the Lord within our heart, about how He's controlling everything, that the mind will naturally at one point become very peaceful. Ama biz ebediyet hakkında, ebedi gerçekler hakkında duyduğumuzda, kalbimizde nasıl Rabbin var olduğunu duyduğumuzda ve onun her şeyi nasıl kontrol ettiğini duyduğumuzda aslında bu orijinal özelliklerimiz tekrar ortaya çıkacaktır. Once Srila Prabhupada was asked, how do you feel when you chant Hare Krishna? Bir keresinde Srila Prabhupa'ya sormuşlardı, Hare Krishna mantrasını söylediğinde nasıl hissediyorsun diye. And Prabhupada paused for some time and everyone was kind of eager to hear what he's going to say. Srila Prabhupada bir an için durdu ve herkes onun ne söyleyeceğini çok merakla bekliyordu. And then he said, when I chant, I feel no fear. O dedi ki ben mantrayı söylediğimde hiç korku hissetmiyorum. You know, like today I was flying and when I sat in the plane, I already, when the plane went up, I looked down and I kind of imagined what will happen if this plane will crash. Ben bugün uçağa bindiğimde yani uçak havalanırken aşağı baktım ve bu uçak düşse ne olurdu diye düşündüm. And when it ultimately landed, you know, I was relieved. Thank you. This time it didn't happen. Ve uçak nihayetinde karaya indiğinde yani ben rahatlamıştım. Neyse bu sefer bir şey olmadı diye. But when we chant constantly, or when we are in contact with Krishna Katha, when we are in contact with Krishna, we feel peaceful because we know that even if something happens with our body, and it will happen, something will happen with our body, you know, nothing will happen with us. Ama biz devam olarak mantrayı söylediğimizde veya Krishna Katha duyduğumuzda yani bedenimizle ilgili bir şey olsa da biz her zaman şunu biliyoruz ki aslında bize hiçbir şey olmayacak. I remember when I was just beginning my spiritual journey and I started chanting, I got in trouble and some secret police came to my work and they were threatening me. They told me, we will put you in prison, we will, you know, it will be very bad for you. Ve ben ilk olarak spiritüel yolculuğuma başladığımda, Hare Krishna mantrasını söylemeye başladığımda bir problem yaşadım. Gizli polis geldi ve beni tehdit etti ve mantra söylemeye devam edersem çok kötü sonuçlar olacağını söylediler. And they told me, you should work for us, you should report to us what these dangerous Hare Krishnas are doing, and then we will not put you in prison. Ve onlar bana dediler ki sen bize eğer bizim için çalışırsan bize bu tehlikeli Hare Krishna'ların neler yaptığını rapor edersen seni hapse atmayız. And then they told me, don't give answer now, just think a little bit more for 3-4 days and then you come and tell us. Ve bana dediler ki şu anda cevap vermene gerek yok. 3-4 gün üzerine düşün sonra cevap verebilirsin. Because they know the human psychology when we start imagining how it will be and it will become such a big problem. Çünkü onlar insan psikolojisinden anlıyorlar ve bir kişi bunların üzerine düşünmeye başladığında gittikçe problem büyümeye başlıyor. And sure enough, I already started, you know, collecting my things to go to prison, you know, all the necessary. Ve ben de yani hapse girmek için gerekli şeyleri toplamaya başlamıştım. I almost prepared my suitcase to go there. Neredeyse öyle gitmek için bavulumu hazırlamış durumdaydım. And you know, the time of appointed meeting, I had to meet with them next time came, and but before going to them, I met with one devotee girl, and I told her they came to me and they're threatening me, and they will put me in prison. She said, no, they will put your body in prison. They cannot do anything with your soul. Ve ben yani o görüşme tarihi yaklaştıkça what can they do with your soul? She said. And I thought, really, she's right. Ben kendim bunu hazırlamışken, yani hapse girmeye hazırlanmışken bir adanan hanımla karşılaştım ve ona işte geldiler, beni tehdit ettiler ve beni hapse atacaklarını söylediler. Ben hapse gireceğim dedi. And just this few... Onlar seni sadece bedenini hapse atabilirler, onlar senin ruhuna hiçbir şey yapamazlar dedi. Ben de öyle düşündüm. Doğru söylüyor. So,
just these few words made me peaceful, and this peacefulness is a very important original quality of our mind, and therefore when we feel again peaceful, we feel that it's a normal happy condition of our mind, whereas when we are disturbed, it's something unnatural. Ve onun söylediği birkaç sözcük benim çok huzurlu hissetmeme neden olmuştu ve bu aslında bizim doğamız, yani bu bizim aslında zihnimizin orijinal pozisyonu. O yüzden biz sakin olduğumuzda kendimizi tekrar mutlu hissediyoruz ve orijinal halimize dönmüş gibi hissediyoruz. Huzursuz olduğumuzda ise bu bize doğal olmayan bir şey gibi geliyor. Or some other commentators, when they say, so we are talking about the third stage. In the first stage we develop some little interest about spiritual reality. In the second stage our attachment to this material reality gradually diminishes and we are not so attached. On the fourth stage we become peaceful and our mind becomes very transparent and calm. But some commentators also say that this is the stage when we start feeling very special taste about Krishna. Bazı yorumcular da şöyle söylüyorlar. Evet, birinci aşamada, bu 3 tane aşamadan bahsettik. Birinci aşamada biz spiritüel konular hakkında duymaya biraz ilgi geliştirmeye başlıyoruz. İkinci aşamada maddi şeyler hakkında duyma konusundaki arzumuz, isteğimiz azalmaya başlıyor. Üçüncü aşamada ise zihnimiz daha sakin bir hale gelmeye başlıyor. Ve burada aynı zamanda bazı yorumcular diyorlar ki bunun yanı sıra özel bir de tat hissetmeye başlıyoruz. When the mind becomes very clear, very crystal clear, when the mind becomes very pure, then it acquires certain sensitivity which is not there in a grossly contaminated state of mind. Ve zihin böyle bir kristal gibi net ve berrak olmaya başladığında, çok açık olmaya başladığında, daha kaba olan düzeydeyken hissedemediği, algılayamadığı şeyleri algılamak için bir aslında duyarlılık geliştirmeye başlıyor, duyarlılık edinmeye başlıyor. Like sometimes, maybe even in the beginning, people they experience some very elevated emotions when they are chanting Hare Krishna. Like yesterday, one lady came to me and she said, you know, what's happening with me? I'm chanting this Hare Krishna and I'm always crying. What is wrong with me? And I said to her, everything is right with you. Something is wrong with me because I'm not crying all the time. Bazen de o yüzden mantra söylemeye başladığımız ilk dönemlerde böyle çok yüksek bazı duygular hissedebiliyoruz. Dün örneğin bir hanım geldi ve bana dedi ki, bana ne oluyor? Ben her Hare Krishna mantrasını söylediğimde ağlamaya başladım dedi. Bir yanlış giden bir şey mi var diye sordu. Maharaj da cevap olarak hayır sende değil, bende yanlış olan bir şey var çünkü ben her söylediğimde ağlamıyorum demiş. So this emotional development is taking place when the mind is very peaceful. He starts feeling very subtle and nuanced emotions, very blissful and very pleasant emotions. Ve zihin bu şekilde sakinleştiğinde, huzurlu olduğunda aslında duygusal anlamda da böyle bir gelişim göstermeye başlıyoruz. Çok daha böyle ince olan, çok daha tatlı olan bazı duyguları hissetmeye başlıyoruz. And experiences the results, you know, sometimes he's crying, sometimes the hairs on his body stand on end, or some other transformations are taking place. Ve bunun sonucunda da bazen kişi ağlıyor, bazen tüyleri diken diken oluyor ve böyle duygular geliştirmeye başlıyor. This is all the signs of very pure mind. Bunların hepsi çok saf bir zihnin aslında belirtileri. So this is the third result of hearing Krishna Katha, and the third stage, and the fourth stage is Bhaktir Harao. One develops some love towards God. Krishna Katha'nın üçüncü sonucu, yani Krishna hakkında duymanın üçüncü aşaması buydu. Dördüncü aşamada ise Bhakti Harao diyoruz. Yani Rabbe karşı bir bağlılık geliştirmeye başlıyor kişi. So first we develop some faith or some respect towards the spiritual discipline. Then some purification takes place and our attachment slackens. Then the mind becomes very peaceful and emotionally more
developed and more subtle, and then the real love, real attachment towards the Lord comes. İlk olarak biz spiritüel olan şeylere karşı bir saygı duymaya başlıyoruz ve onlara karşı bir inanç geliştiriyoruz. Ondan sonra maddi şeylere duyduğumuz o bağlar biraz gevşemeye başlıyor. Ondan sonra bizim zihnimiz daha sakin bir hal alıyor ve daha ince duygular geliştirmeye başlıyoruz. Ve sonrasında da Rab'be karşı gerçek bir bağlılık duymaya başlıyoruz. Like we all know, when we love somebody and when this, you know, constant feeling of gratitude and overwhelms us, when we feel this very nice feeling that we love somebody and we think about him, so we develop this sort of feeling towards the Lord who created this world, and we tangibly feel his presence because the love attracts him. Ve biz bir kişiyi sevdiğimizde nasıl kalbimizde böyle bir minnettarlık duygusu artmaya başlıyor, nasıl hep bunu daha çok hissetmeye başlıyoruz. Rab'be karşı da bu tür bir minnettarlık duymaya başlıyoruz ve biz gerçekten somut olarak onun varlığını hissetmeye başlıyoruz. Çünkü bu aşk, bu sevgi onu cezbetmeye başlıyor. Sometimes people complain, I'm doing some spiritual practice, but I don't feel that God is there in my life. Bazen insanlar bundan şikayet ediyorlar. Ben spiritüel pratiğimi yapıyorum ama Rabbin hayatımda olduğunu hissedemiyorum diyorlar. But the reason is simple. The reason is because we don't really have attachment. We want to exploit the Lord, and we know on our own experience, if somebody wants to exploit us, we don't want to come close to such a person. Ama bunun nedeni aslında bizim Rab'be karşı gerçek bir bağlılık geliştirmiyor olmamız ve onu aslında sömürmek istiyor olmamız ve biz bunu kendi deneyimimizden de biliyoruz. Bir kişi bizi sömürmeye çalıştığında biz o kişiye karşı bir mesafe koyarız, uzak dururuz. Whereas when somebody genuinely appreciates us, we want to come to this person and we want to talk with this person and to interact with this person. So people don't feel the presence of the Lord because there's heart is in this condition and the Lord doesn't show up. He is afraid to be close to them. Ve eğer bir kişi bizi gerçekten yani takdir ederse biz o kişiye yakınlaşmak isteriz, onunla ilişki geliştirmek isteriz. Ama insanlar kalplerinde böyle bir arzuya sahip oldukları için, yani kalplerinin durumu bu şekilde olduğu için Rab de onlardan korkuyor ve uzak duruyor. And then the fifth result, there are 5 gradual results of our development, spiritual development, is Tat Purushecha Sakyam. It means that we become very friendly initially to our circle of people and ultimately to every living entity. This friendliness, this very nice friendly feelings towards everyone naturally comes to our heart. Ve spiritüel gelişimimizin aşamalarından, yavaş yavaş gelişen aşamalarından bahsediyoruz. Bu 5. aşamaya geldiğimizde ise Tat Purusha Sakyam, yani birlikteliğe duyulan çekim, yani bu önce kendi çevremizde gerçekleşiyor bu arkadaşça duygular. Önce kendi çevremizdeki kişilere karşı duymaya başlıyoruz. Sonra da bütün canlı varlıklara karşı böyle bir arkadaş canlısı olmaya başlıyoruz. Like we all want some closeness with other people. We want to have close relationships, some friendship with other people. But at the same time, we always feel very lonely in this world. We always feel that other people don't understand us, and we feel this loneliness and kind of seclusion or whatever. Biz hepimiz aslında insanlarla yakın ilişkiler geliştirmek istiyoruz, arkadaş olmak istiyoruz ama bir yandan da kendimizi bu dünyada yalnız hissediyoruz ya da soyutlanmış gibi hissediyoruz kendimizi. But this is the result of some envy which is there within our heart. Ama bunun nedeni aslında kalbimizdeki bir kıskançlık duygusu. This envy, gross or subtle envy, destroys the relationship with other people. Bu kaba düzeyde ya da ince düzeyde hissedilen bu kıskançlık, haset insanlarla ilişkilerimizi bozuyor, aramızı bozuyor. But when the heart becomes completely pure, then you don't feel any distance from other people. You feel
very close to them, and you feel that they are close to you, and you feel capable of expressing your love and receiving their love. Ama kalp tamamıyla temiz ve saf olduğunda insanlarla bu mesafeyi hissetmiyorsunuz. Herkese kendinizi yakın hissediyorsunuz ve herkesle kolaylıkla ilişki kurabilir hale geliyorsunuz. And we know the descriptions of great saintly person of this world. They ultimately develop very strong love towards every living entity. Ve bu dünyadaki azizlere baktığımızda da bütün canlı varlıklara karşı çok güçlü bir sevgi duygusu geliştirdiklerini görüyoruz. Like this, there is this story about Rabia, the Muslim lady saint. She was so pure in heart that all the animals would come to her and stay with her, and they were not afraid of her at all. Müslümanların Rabia isimli bir karakter, yani bir hanım var, azizesi var. O da o kadar saftaki deniyor, yani bütün hayvanlar gelip onun yanında toplanıyorlar. And when one other Sufi or saint came to visit her, and when he came, all the animals ran away. Ama bir başka Sufi ya da bir aziz ona ziyarete geldiğinde bütün hayvanlar oradan kaçışmışlar. And he became very offended by these animals, you know. Ve de o hayvanların hareketini görünce çok alınmış, buna çok hakaret uğramış gibi hissetmiş kendini. And he asked this Rabia, you know, why is these animals, they all together with you and they are so friendly with you, and why they are running away when I'm coming? Ve Rabia'ya sormuş, neden bu hayvanlar sana bu kadar yakın davranıyorlar da ben gelince hepsi kaçıp gidiyorlar? And then she asked him, what did you have for lunch? Ve ondan sonra ona sormuş, öğle yemeğinde ne yedin? And he said, yes, I ate some meat. She said, that's why. Evet, That's why they ran away. et yedim. O da demiş, o yüzden yani, o yüzden kaçıyorlar sanırım. Anyway, the point is there, when the heart becomes pure, then all these walls which are there between us and other living entities, they become completely destroyed, and we become completely friendly, and this loneliness is not a problem anymore. Yani kalbimiz saflaştığında aslında bütün diğer kişiler aramızdaki bu duvarlar yıkılıyor. Onlara karşı kendimizi çok yakın hissediyoruz ve artık yalnız da hissetmiyoruz kendimizi. So this is a gradual process of purification of consciousness, which is taking place when we are engaged in hearing about Krishna. And I guess I don't have time to go into the pastime itself. It's just a little introduction to the whole story. Ve bu da aslında kalbimizin yavaş yavaş aslında arındığı bu süreçte gerçekleşen şeyler ve bunlar da aslında Krishna kata, yani Krishna hakkında duyarak gerçekleşiyor. Bu aslında kısa bir giriş olacaktı, henüz hikayeyi başlayamamıştık ama sanırım zamanım kalmadı hikaye için. But what I want to say is that sometimes people think that by the process of meditation or by the process of thinking about something, my heart will change. Benim ama burada söylemek istediğim esas nokta şu, yani bir şey meditasyon yaparken ya da bir şey hakkında düşünerek insanlar kalplerinin değişeceğini düşünüyorlar. Especially nowadays, this meditation, different meditation techniques, especially Buddhist style meditation techniques are very popular. Bugünlerde birçok farklı meditasyon türü, özellikle de Budistlerin yani meditasyon tarzları çok popülerleşti. You know, people, there are some courses, you just meditate 10 minutes a day and your life will be different. Bazı kurslar var, günde 10 dakika meditasyon yapın ve hayatınız değişecek diyorlar. Yeah, you will spend 10 minutes just by sitting quietly, but nothing tangible will happen. Evet, belki 10 dakika sessizce oturacaksınız ama somut olarak hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Or sometimes people, even devotees, they think that, you know, we have to meditate, you know, like, again, a couple of days back, somebody asked me, you know, Srila Prabhupada explains that while chanting Hare Krishna, you have to meditate how Radha and Krishna are sitting in the crystal throne in your heart and you're serving them, you know, how is that and how we should do it. Ve bazen adananlar da bu tür düşüncelere kapılıyorlar, meditasyon yapmalıyız diye. Birkaç gün önce birisi bana bunu sordu. Srila Prabhupada bunu söylemiş, yani siz mantra söylerken işte Radha ve Krishna'nın kristal bir
tahta oturduğunu ve meşgaleler sergilediğini düşünmelisiniz. Bunun üzerine meditasyon yapmalısınız diye. Bu nasıl gerçekleşiyor diye sordular. When we are totally dependent on our own experience in meditation, nothing tangible changes within our heart. Biz eğer meditasyon yaparken sadece kendi deneyimimize dayanırsak kalbimizde somut olarak hiçbir şey değişmeyecektir. Because our so-called meditation totally depend on our own experience which we already had in the past. Çünkü bizim meditasyonumuz tamamıyla geçmişte yaşadığımız deneyimlere bağlı kalacaktır. And we know we try to meditate, and when we are trying to meditate, all the past experiences are just surfacing within the mind, and we just remember whatever happened with us in the past. Ve biz meditasyon yapmaya çalıştığımızda bu şekilde bütün geçmişte yaşadığımız deneyimler su yüzüne çıkmaya başlayacaktır ve biz bunlar hakkında düşünmeye başlayacağız. So this is not effective method of meditation. The effective method of meditation is either we are chanting the holy name together loudly, and then all other activities of the mind stops, or we hear somebody who has greater experience. Ama bu etkili bir meditasyon yolu değildir. Gerçekten etkili olan meditasyon yolu şudur: ya hep birlikte Maha mantığının söylenmesi ve bu şekilde geçmişteki şeyler aslında zihni faaliyetleri durur, ya da bizden daha fazla deneyime sahip olan bir kişiden duymakla bu gerçekleşebilir. Because by hearing others, through this process of hearing, some transmission of his experience is taking place, and we feel at least a shadow of what he feels within his heart. Ve bu şekilde duyduğumuzda, yani bizden daha deneyimli bir kişiden duyduğumuzda onun deneyimlerinin bir kısmı bize aktarılır. En azından biz bu şekilde onun deneyiminin bir parçasını edinebiliriz. But to be effective, this process, it's always in the Srimad Bhagavatam, the condition is given. To be effective, this process has to be done with faith or with some respect. Ama Srimad Bhagavatam'da bunun örneği veriliyor. Bu sürecin etkili olabilmesi için bunu yapan kişinin bir inanca sahip olması ve bir saygı göstermesi gerekmektedir. Hearing is a very powerful process of transformation of the heart, but this one little condition has to be there. There has to be some respect towards the speaker. Yani aslında duymak kalbi çok dönüştürme gücüne sahip olan bir şeydir, ama burada bir koşul vardır ve bu koşulda dinleyen kişinin saygı göstermesidir. And this respect will help us to open the heart and will help us to get the message very deeply within the heart, so that our heart would change for better. Bu şekilde saygı duyduğumuzda bu bizim kalbimizi açmamıza, zihnimizi açmamıza yardımcı olur ve bu duyduğumuz şeylerin de kalbimizin çok derinlerine inerek orada bir değişime neden olmasına yardımcı olur. Casual hearing or this peaceful hearing, I don't know if there's such a word in English. If you are not very respectful, it will not work. Yani böyle rastgele bir şekilde dinlediğimizde ya da saygı duymadan bir şeyleri duyduğumuzda bu gerçekleşmeyecektir. Anyway, so I said something about the process of hearing. Thank you very much. Ben duyma süreciyle ilgili bir şeyler söylemiş oldum. Çok teşekkür ederim. Hare Krishna. It's already quite late. Oldukça zaman geçti. Any questions? Sorusu olan var mı acaba? Yes, please. Please accept my humble obeisances. Thank you very much for the very wonderful class. It was very inspiring. I have actually a couple of questions. Can I ask? Sure. These 5 processes happen at the same time? No. One finish and the next one start? More or less. Bu, It's a gradual development. Bu gelişim sürecinde bunların hepsi aynı anda mı gerçekleşiyor? Bu 5 tane sonuca aynı anda mı ulaşıyoruz? Hayır. Bunlar birbirini takip ediyor. Yavaş yavaş bu gerçekleşiyor. It's like this ladder of devotion which is described by Srila Goswami. First you have Shraddha, then you have Anartha-Nivriti, which is the second process, then you have Nishta, which is the third process when your mind is pure, then you develop some
real attachment towards the Lord. That's the 5th stage. And then you develop the friendship for everyone. It basically means you develop love for every living entity. So that's more or less the same ladder which is described in other scriptures. So one Bu thing as- after the next. I just no. One comes to another stage, then another process starts, but the first one becomes deeper and deeper and deeper. It goes on, but it becomes more profound. Bu aslında Bhakti'nin merdiveni dediğimiz merdivendeki sürece benzer bir süreç. Srila Prabhupada'nın açıkladığı şekilde ilk olarak Şırada gerçekleşiyor, sonra Anartani bitir, sonra Nishta'ya geliyor kişi. Bu süreç aslında bu şekilde devam ediyor. Buna benzer bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu 5 aşamadan ve sonra da herkese karşı sevgi duyduğumuz, derin bir sevgi beslediğimiz aşamaya doğru ilerliyor. Ama bu süreçte belli bir aşamaya gelindiğinde, diğer aşamaya geçildiğinde önceki aşamada derinleşmeye devam ediyor. So actually I have two questions. First one is why the 5th one is after 4th? And the second question, how we can chant attentively before our mind is completely pure? Benim 2 sorum var. Neden 5. aşama 4. aşamadan sonra geliyor? Ve biz nasıl zihnimiz tamamıyla arınmadan dikkatli bir şekilde mantra söyleyebiliriz? Second one is very easy. We cannot chant attentively before our mind is very pure. İkinci sorunun cevabı çok basit. Biz zihnimiz tamamıyla saflaşmadan dikkatli bir şekilde mantrayı söyleyemeyiz. But we may try to bring our attention again and again and again. That's the initial stages of meditation. Is that the meditation will be naturally unsteady. The mind is unsteady in these stages. But by sincere endeavors, we again and again and again come to the object of meditation, in our case, the sound of the holy name. But it will not be perfect initially, there's no chance. Aslında hiçbir zaman başlangıçtan itibaren mükemmel olamaz. Bunun imkanı yok ama biz tekrar dikkatimizi aynı şeye odaklayabiliriz ve meditasyonun ilk aşamalarında her zaman bu kararlı olmaktan biraz uzak olacaktır. Ama biz tekrar meditasyonumuzun nesnesine zihnimizi samimi bir şekilde çabalayarak odakladığımızda bu gelişecektir. Regarding the first question, why the 5th stage comes after the 4th, not vice versa, it's an interesting question. There are people who are quite attached to the Lord. They develop some sort of attachment to the Supreme Lord, but still they are kind of neglectful towards other people. Bu sorumuzda neden 4. aşamadan sonra 5. aşama geliyor? O da tam tersi değil sorusuna cevap olarak da bazı kişilerin Rab'be karşı çok büyük bir bağlılık geliştirdiklerini ama diğer canlı varlıklara karşı duyarsız olduklarını veya onları görmezden gelmeye devam ettiklerini görebiliyoruz. Even Krishna in Bhagavad-Gita, in the 6th chapter of Bhagavad-Gita, he explains that different stages of samadhi, when mind is completely pure and totally attached to the Lord. But then he says that the highest stage of samadhi, when you develop compassion towards other living entities. Krishna Bhagavad-Gita'nın 6. bölümünde benzer bir açıklama yapıyor. Aslında samadhi'nin farklı aşamalarından bahsediyor ve zihnin tamamıyla saflaştığı ve en yüksek aşamaya gelindiğinde aslında kişinin diğer canlı varlıklara karşı da bir aşk geliştireceğini, sevgi geliştireceğini söylüyor. It's also in other religions we can see that when people are saints of the highest order, they develop this friendship. And they may be very saintly and very pure, but still not so friendly with others. Aynı şeyi diğer spiritüel geleneklerde de görüyoruz. Azizler çok ilerleyen bir aşamaya geldiklerinde bütün canlı varlıklara karşı bu arkadaşça tutumu sergileyebiliyorlar. Çok saf ve çok aslında erdemli olmalarına rağmen önceki aşamalarda bu gelişmemiş olabiliyor.
there is one video in YouTube of you when you explain what Hare Krishna Maha Mantra means. And when I forgot about Krishna and what does it mean, I'm always opening this video because this is my favorite and explain the favorite explanation. Can you please explain it for us? İlk bölümde çevirmek gereken bir şey var mı bize? Saçma şekilde. Burada Tatyana Matici yani Hare Krishna mantrası ile ilgili Maharaj'ın bir videosu olduğunu söyledi YouTube'da ve Hare Krishna mantrasının ne anlama geldiğini açıklayan bir videoymuş. O ben Krishna'yı unuttuğumda hep bu videoyu tekrar izliyorum. Çok güzel bir anlatım ve bize bunu tekrar açıklayabilir misiniz dedi. We can just give the link to this video. Linki verebiliriz aslında sadece. Tamam ben paylaşacağım. Let me listen it first. Önce bir dinleyeyim. Bu videoyu bir dinleyeyim. Just afraid if I explain it in a different way, it may destroy your face. Sadece bunu farklı bir şekilde açıklayıp da inancını sarsmaktan korkuyorum. Thank you, Vadim Tuneev. My question is, can Bhakta move to the next step for the next process if he didn't get Diksha? Can he move to Anartha-Nivriti, Nishta, and other? Yes, see, Diksha, the process of initiation, first of all, it's not that at the moment when the ceremony is taking place, he gets Diksha. Diksha is a process which is, stretched out in time. And already you are in the process of Diksha even though you don't have formal initiation because this process of purification is going on. Soru şuydu, yani eğer bir kişideki bu aşamalardan yani Diksha Guru inisiyasyonu almadan geçebilir mi, ilerleyebilir mi Anartha-Nivriti'den Nishta'ya vesaire. Aslında bu Diksha inisiyasyon süreci yani bir guru kabul etme süreci o anda, o ritüelin gerçekleştiği anda olan bir şey değil sadece. Bu aslında daha uzun bir zamanı kapsıyor ve bir kişi bu sürece girdiği andan itibaren aslında bir arınma sürecine de girmiş oluyor. And the special connection which is established during this ceremony of Diksha is necessary for you to keep the proper attitude towards this particular person and properly hear from him. Ve bu inisiyasyon anında bu ritüelin gerçekleşmesi de ve bu özel bağlantının kurulması da aslında sizin için çok önemli. Çünkü siz bu kişiye karşı doğru bir tavır sergilemiş oluyorsunuz ve ondan duyabiliyorsunuz. It helps you to hear with a special mood, and this special mood makes your hearing much more effective than casual hearing. Ve bu şekilde aslında bu duyma daha özel bir şekilde gerçekleşmeye başlıyor ve bu özel ruh halinden dolayı da bu daha etkili oluyor. Yani rastgele bir duymaktan farklı bir hal almaya başlıyor. Therefore, all this, processes may take place before Diksha, but Diksha greatly helps to speed up this process. Yani bütün bu aşamalar aslında Diksha almadan önce de gerçekleşebilir ama Diksha aldığınızda bütün bu süreç aslında hızlanıyor. Thank you for this lecture. You explained that when we have an intention to exploit Krishna, then Krishna doesn't appear and we don't feel the results that you described. Could you please tell a little bit more about this, how this intention could manifest and how do we catch ourselves on this and what is the right move to do?
Siz kalbimizde yani Krishna'yı sömürge duygusu olduğu için Krishna'nın da bundan dolayı belirmediğini söylediniz. Biz peki kendimizde böyle bir duygunun olduğunu nasıl fark edebiliriz? Nasıl bunu yakalayabiliriz? Böyle bir niyete sahip olduğumuzu. Biraz bunu açıklayabilir misiniz? Basically, you know, we all know when we approach some other person and we want to get something from him and we kind of scheme and try to exploit him. Or we also know when somebody approaches us with this intention and we naturally feel a little distance or shy from him, from such people. Biz bir kişiye yani ondan bir şey isteyerek yaklaştığımızda veya ondan bir şey almak istediğimizde nasıl yaklaştığımızı kendi içimizde biliyoruz aslında, nasıl bir plana sahip olduğumuzu. Aynı şekilde başka birisi de bizden bir şey almak için bize yaklaştığında ve biz bunu da anlayabiliyoruz, bizi sömürmek istediğini. In these situations we feel that I as a person is not really needed to this particular individual who is trying to exploit me. He just wants to get something from me. He's not interested in me as a person, as a whole person. He just wants something from me. Ve biz o zaman bu kişinin aslında bizimle ilgilenmediğini, bizden bir şey almakla ilgilendiğini düşünüyoruz. Either he wants some relief or some whatever. There may be so many different motivations by or intentions of how different people exploit us. But when we feel genuine interest, that somebody just really wants to understand who I am, what I am, why I am saying what I am saying, then this genuine interest of other person, and interest is initial stage of love. If I am interested in somebody and want to know this person genuinely, then it's initial stage of love. So if we want to know everything about Krishna, it means that we have genuine interest about him and then our intentions are pure. But if we just want something from him and ultimately we don't care about him and what he feels, then it's exploitation. Yani eğer bir kişi bize yani bizim için yaklaşıyorsa, yani bizimle ilgileniyorsa gerçekten, o zaman yani ne söylediğimizi, niye söylediğimizi, kim olduğumuzla ilgileniyordur bizim yani. Ama eğer bununla ilgilenmiyorsa, o zaman o kişi bize aslında bizi sömürmek için yaklaşıyordur. Aynı şeyi Krishna da hissediyor. Yani eğer biz onun kim olduğuyla ilgilenmiyorsak, ondan bir şey istiyorsak, o zaman onu sömürmek için yaklaşmış oluyoruz. If we sense that he is not interested how we feel, but by all means wants to get something which he needs from us, and he doesn't care how we feel about it, then that's exploitation. Yani eğer bir kişi bizi nasıl hissettiğimizle ilgilenmiyorsa ve bizden bir şey almakla ilgileniyorsa sadece, o zaman bu bir sömürüdür. So if we ask us first, before approaching other person, before asking him for something, if we ask ourselves how he will feel, how will he like it or not? Will it be pleasing for him or not if we do this, or if we say this, or if we approach in this way? Then our intention is pure, because we first want to know whether it will be pleasing for him, what would be his or her reaction. So in the same way, in our relationship with God, if we first, before asking him, before praying to him, ask ourselves, will he be pleased by our prayer or by our whatever we're doing, then it's genuine. Even if our answer will not be correct, at least we think about it, and that will be pleasing for the Lord. Eğer biz bir kişiye yaklaşırken, yani ona yakınlaşmaya çalışırken, onun nasıl hissedeceğini düşünüyorsak, onu neyin memnun edeceğini düşünüyorsak ve bu şekilde o kişiye yaklaşıyorsak, o zaman niyetimiz saptır. Aynı şey
Krişna için de geçerli. Biz yani ona yaklaşırken onu nasıl memnun edeceğimizi düşünüyorsak, neyin onu memnun edeceğini düşünüyorsak ve ona bu şekilde yaklaşıyorsak o zaman bu saf bir yaklaşım olur ve yani yaptığımız şey doğru olmasa da en azından buna çabaladığımız için Rabbi memnun edebiliriz. Okay, I guess that's it. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Bhakti Vijnana Goswami Maharaja ki